Merhaba arkadaşlar, ben Cem Akar. Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Acıbadem'i gezeceğiz. Acıbadem'in tarihi okullarını, ünlü Osmanlı köşklerini, tarihi çeşmelerini, tarihi camilerini gezip ve göreceğiz. Bunun yanında yine Acıbadem'in ünlü lezzet dudaklarına da uğrayacağız. Acıbadem gezimizin ilk durağıyla başlayalım. Nişantaşları padişahlar tarafından en uzağa atılan okların düştükleri yerlere anıtsal olarak dikilirdi. Nişantaşları genellikle padişahlar adına dikilirken başka devlet adamları adına da dikilmiştir. Bu nişantaşlarının üzerinde kazananlar attıkları mesafeleri ve dereceleri yazardı. Nişantaşının buraya dikilmesinin de bir hikayesi var. 2. Mahmud'un bir zamanlar burada bir kasrı vardır. 1000 adım öteden bir yumurtayı okla vurduğundan dolayı buraya 2. Mahmud Nişantaşı dikilmiştir. Bugün artık o kasır yok. Acıbadem'i sokak sokak gezmeye devam ediyorum. Bunun yanında İstanbul'da sokak sokak gezeceğim. Bu süreçte kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz benim için çok büyük bir destek olmuş olur. Şimdi Köçeoğlu köşklerine geldim. Köçeoğlu köşkleri Osmanlı ailesiyle yakın ilişkiler kurmuş Ermeni kuyumcu bir ailedir. Ancak şimdi bu köşk askeri bölgenin sınırları içerisinde yer aldığından dolayı fotoğraflayıp görüntüleyemiyoruz. Köçeoğlu soyadını Ermeni Agop Köçeoğlu ünlü yapmıştır. Kendisi sarayda kuyumcubaşı olmuş bir kişidir. 1870 yılında inşa edilmiş olan av köşkü ahşaptan yapılmıştır. Tavan süslemeleri içinde Agop Köçeoğlu'nun kızının resmine de yer almaktadır. O yıllarda kendisinden borç para alan 5. Murat sık sık ata binerek Köçeoğlu'nun av köşküne gelir, Agop'un kızıyla piyano çalarmış. Acıbadem gezimizde bol bol Osmanlı köşklerinden bahsedeceğiz. Çünkü Osmanlı padişahlarının, şehzadelerinin ve paşalarının Acıbadem'de bir sürü köşkü vardır. Ama bu köşklerin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Şimdi bahsettiğim gibi bir paşanın köşküne geldim. Ahmet Latif Paşa Köşkü. Ahmet Latif Paşa Köşkü bugün Çamlıca Kız Lisesi olarak kullanılmaktadır. Hem restorasyonda olmasından dolayı hem de pandemiden dolayı içeri girip ziyaret edemiyoruz. Kısaca size biraz hakkında bilgi verebilirim. Hicaz valisi Ahmet Latif Paşa tarafından yapılmıştır. Mimarı Kemalettin Bey'dir. 1900'lü yılların başında inşa etmiştir. Yapının ahşapları, tüm mobilyaları, aksesuarları ve avizeleri Avrupa'dan getirilmiştir. 52 odalıdır. Ahmet Paşa 2. Abdülhamid'in has adamıydı. Padişah tahttan indirilince paşanın bütün mallarına el konulmuştur. Bu köşkte hiç oturamamıştır. Çamlıca Kız Lisesi'nin hemen karşısında İstanbul'un en iyi ilk 15 pastanesi arasında gösterilen Cookies'e gelebilirsiniz. Şimdi biz de Cookies'e gideceğiz ve burada tatlı ve kurabiyeleri tadacağız. Bakalım tadı nasılmış. Evet, şimdi Cookies'in meşhur tatlıları burada. Atay, hangisini istiyorsun? Elmalı, böğürtlenli, çilekli. Atay, hangi pastayı istiyorsun? Söyle bakalım. Bunu mu? Bunlar kimin? Annesi, alalım mı Atay'a bunlardan? Cookies'e gelince ilk önce aklıma gelen polkala da oldu. Polkanın içerisinde ne var? Çilek, muz, çikolata ve kavrulmuş badem var. Şimdi bunu tadalım ve deneyelim. Atay, ne yapıyorsun? Eşim ve oğlum ise Budapeşte tatlısı sipariş ettim. Bu tatlının çilek, yaban mersini, beyaz çikolata ile çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasılmış. Çilek mi istiyorsun? Tamam. Oğlum Cookies'in çileklerini çok sevdi. Al bakalım, biraz yapıştım. Ben de şöyle kesip yiyeyim mi Atay? Polkamın tadına bakayım. Üstünde de beyaz çikolata varmış. Şöyle size de içini göstereyim arkadaşlar. Şimdi tadına bakalım. Polkanın özellikle kavrulmuş bademle beyaz çikolatası çok iyi uyumuştu. Hafif bir tat, hafif bir doku bırakıyor. Polkayı tekrardan tavsiye ederim size. Eşimin tatlısı Budapeşte tatlısını da yedim. Budapeşte tatlısı biraz daha yoğun meyveli olduğundan dolayı biraz daha tatlı ve şekerliydi. Daha şekerli seven Budapeşte tatlısını, daha hafif tatlı arayan ise polkayı tercih edebilir. Karşıda gördüğünüz abla 40 yıldır burada çiçek satıyor.
Arkamda yer alan bina Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Bu fakültenin 1970'ten önce yerinde Mahmut Şevket Paşa'nın köşkü vardı. Mahmut Şevket Paşa'yı ise çoğu kişi tarih dersinden biliyor. Hareket ordusunun komutanı. Aynı zamanda sadrazamlık da yaptı. Faik Paşa Camisi Acıbadem'in tarihi camilerinden birisidir. 1882 yılında inşa edilmiştir. Caminin taşları orijinal granitten yapılmış. Taşlara dokununca granit dokusunu, yapısını hissedebiliyorsunuz. Acıbadem Hastanesi'nin hemen içinde Faik Bey Köşkü yer almaktadır. Şimdi Faik Bey Köşkü hakkında biraz bahsedelim. Köşkün sahibi Ömer Faik Paşa, Sultan 5. Mehmet Reşat'ın yaverliğini yapmıştır. Köşkün mimarı ve yapım tarihi bilinmemektedir. 1960'larda polis huzurevi olarak kullanılmaktaydı. Ömer Faik Paşa uzun yıllar Berlin'de kalmış ve Hans Kampf Paşa'nın yardımcılığında yapmıştır. Çok iyi keman çalan paşa arada Mızıkayı Humayun'da şeflik yapmıştır. Osmanlıca, Almanca sözlükle yazmıştır. Şimdi Mabeyinci Mehmet Emin Bey Köşkü'ne geldim. Köşk yıkılmak üzere olduğundan dolayı ve de restore edilmediği için her tarafı kapatılmış durumda. Tel örgülerle çevrilmiş, demir levhalarla kapatılmış. Ondan dolayı çevresini çok rahat göremiyoruz. Ama elimden geldiğince burayı çekip size anlatmaya çalışacağım. Mabeyinci Mehmet Emin Bey Köşkü, Acıbadem Eski Karakol karşısında harap bir köşktür. Mabeyinci Mehmet Emin, 2. Abdülhamid'in baş mabeyincisidir. Mabeyinci ne demektir? Padişahların dışarı ile ilişki ve bağlantılarını sağlayan görevlidir. Acıbadem aynı zamanda trafik ışıklarında Michael Jackson dansı yapan abisiyle de meşhurdur. Bu arkadaşımız 20 yıldır trafik ışıklarının olduğu yerlerde Michael Jackson dansı yapıyor. Şimdi Bademtat'a geldik. 1957 yılından beri hizmet vermekte. Acıbadem'in en eski, en tarihi tatlıcısıdır. Şimdi içeri girelim ve Acıbadem kurabiyelerinden tadalım. İçindeki badem yoğun. Aynı zamanda macunsu bir yapısı var. Şekerli. Özellikle de şekerli acı badem isteyenler bunu tercih edebilir. Hadi götürelim o zaman. Çeşmenin adı Babaoğul Çeşmesi. Bu çeşme niçin Babaoğul Çeşmesi deniyor hikayesinden hemen kısaca bahsedelim. Sultan Abdülmecid'in Babüssade ağası Tayfur Ağa ile onun manevi oğlu Besim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden adı Babaoğul Çeşmesi olarak adlandırılmıştır. 1844 tarihinde yapılmıştır. Babaoğul Çeşmesi de yol yapımı nedeniyle yer değiştirmiş ve orijinal yerinin karşısına taşınmış. Acıbadem Musevi mezarlığına geldim. Bu mezarlığın tarihi önemi 1. Dünya Savaşı ile ilişkili olmasıdır. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephelerinde savaşarak şehit düşen 18 Osmanlı Yahudi askeri burada defnedilmiştir. Kimin köşküne geldim? Ünlü bir işkencecinin köşküne geldim. İttihat ve Terakki Partisi'nin ünlü işkencecisi tırnakçı Salim Bey'in köşküne geldim. Salim Bey tırnak çekmesiyle meşhur bir işkenceciydi. Şimdi kısaca bahsedelim. 1900'lü yılların başlarında yapılmış olup 1930'lu yıllardaki sahibi tırnakçı Salim Bey'in adıyla bilinir. Salim Bey İttihat ve Terakki Partisi'nin önemli bir ismidir. O yıllarda işkenceleriyle ünlü Bekir Ağa Bölüğü adıyla bilinen askeri hapishanenin müdürüdür. Lakabını da buradan almıştır. Tırnak çekmesiyle meşhurdur. Acıbadem'de çok güzel bir yaz havası var. Bu güzel yumuşak yaz havasının eşliğinde yürüyoruz. Sokaklarını da geziyoruz. Acıbadem'in ara sokakları çok sessiz ve sakin. Gördüğünüz gibi yollar bomboş. Sokak sokak İstanbul'un mahallelerini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi Rasim Paşa'nın eşi Emine İkbal Hanım tarafından 1914 yılında yaptırılmış olan camiye geldik. Rasim Paşa'dan hemen kısaca bir bilgi vereyim. Rasim Paşa da Osmanlı yöneticilerinden birisiydi. Rasim Paşa 1879-1881 yılları arasında Bahriye Bakanlığı yapmıştır. Osmanlı Padişahı 5. Mehmet Reşat'ın oğlu Şehzade Ziyaettin'in köşkündeyiz. Köşk şu an özel bir şirketin
mülkiyetindedir. Ondan dolayı içeri gidip gezemiyoruz. Ama buranın hikayesini de anlatayım. 1909 yılında 5. Mehmet Reşat, kadın efendisi Kamilas Hanım için Mimar Vedat'ı inşa ettirmiştir. Ancak Kamilas Hanım köşkü beğenmeyerek 1910 yılında oğlu Şehzade Ziyaettin Efendi'ye hediye etmiştir. Ziyaettin Efendi 32 odalı bu köşkü yalnızca yaz aylarında kullanmış, kış aylarını Dolmabahçe Sarayı'nda geçirmiştir. Babası vefat ettikten sonra kış ayları da köşkte kalmaya başlamıştır. Kadıköylülerin çapkın bir insan olarak tanıdıkları Ziyaettin Efendi'nin 3 hanımı bulunmaktaydı. Şehzadenin hanımlarının her biri çocukları ile birer kata yerleşmişlerdi. Zemin katı ise kalfa ve cariyeler kullanmaktaydı. Ziyaettin Efendi, ülkemizin ilk tıp fakültesi Mektebi Tıbbiye-i Şahane'den mezun olarak deri hastalıkları üzerine uzmanlaşmış bir doktordu. Ama hiç doktorluk yapmadı. Kedi besledi ve müzik besteledi. 1924 yılında sürgün edilen Şehzade Ziyaettin Efendi İskenderiye'de vefat etmişti. İyi bir müzisyendi. Sarayın fasıl heyetinin düzenlediği eğlencelerde kanun çalardı. Ziyaettin yurt dışına sürgün edilince bu köşkü geçici olarak bir yakınına temin eder. Daha sonra Ziyaettin'in varisleri dava açar ama bu davayı kazanamazlar ve köşk ellerinden tamamen çıkar. Bahriye Nazırı Hasan Rahmi Paşa'nın köşküne geldim. Bugün özel bir okul tarafından işletilen bir okul haline gelmiştir. Hasan Rahmi Paşa, Osmanlı donanmasında 1897-1908 yılları arasında donanma komutanlığı yapmıştır. İkinci meşrutiyet ilan edildiğinde donanmanın perişan durumunun sorumlusu olarak görüldü ve sürgüne gönderildi. Daha sonra da hakkında birçok aleyhte yazı yayınlandı. Bu olaylar üzerine anılarını yazdı ve sorumlunun kendinden önceki Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın yanlış donanma politikası olduğunu belirtti. Acan Mehmet Efendi Köşkü 1930 yılında yıkılarak yerine daha sonra Özdemiroğlu İlkokulu adını alacak olan 10. İlkokul inşa edilmiştir. Okul 1. Ulusal Mimari tarzında yapılmıştır. Özdemir İlkokulu'ndan sonra rotamda 3 tarihi yer daha var. Orayı gezeceğim. Tabii şimdi akşam karanlığı da çöktüğünden dolayı bakalım nasıl gezeceğiz. Bilemiyorum. Biraz acele ediyorum. Bu rotam üzerindeki bütün noktaları, bütün tarihi yerleri ve mekanları tamamlamak istiyordum. Son durak olarak ise ceviz ağacını bırakmıştım. Şimdi üst üste tatlı yersek bunalırız diye ceviz ağacını sona bırakmıştım. Saat 1'den beri gezmeye devam ediyoruz. Saat şimdi 7.30'a gelmek üzere. 6,5 saattir Acıbadem sokaklarında dolaşıyoruz. Oğlum artık dayanamadı ve uyudu. Kalkedon antik kentindeyim. Kalkedon Fenike dilinde yeni kent anlamına gelmektedir. Arkamda gördüğünüz bu su terazisi Fenikeliler tarafından yapılmış olan bir su terazisidir. İstanbul'dan Fenikeliler de geçmiş. Ceviz ağacına gelip bir tatlı almadan gitmeyeyim dedim. Hadi bakalım tatlımı da alayım. Ceviz ağacına da yetiştim ve Ekpa ile Opal'imi de aldım. Şimdi artık yola çıkalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar başka bir gezide görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi kalın sağlıcakla.